Merhaba arkadaşlar. Bugün Miami'ye müvekkilimiz Mehmet Bey'i ziyarete geldik. Kendisi E2 yönetici vizesi aldı. Bu süreçte Amerika'ya nasıl gelmeye karar verdi? Türkiye'de hangi işle uğraşıyordu? E2 sürecinde nasıl bir süreç geçirdik? Onun detaylarına girmiş olacağız. Bizi bugün davet ettiğiniz için teşekkür ederiz Mehmet Bey. Muhammed Bey hoş geldiniz. Sizi burada görmek, ağırlamak beni de çok mutlu etti. Sağ olun. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Türkiye'de ne işle uğraşıyordunuz? Amerika'ya gelme niyeti nasıl oluştu? Biraz kısaca bundan değinirseniz. Tabii ki ben 28 Mart 1982 Mersin doğumluyum. İlk orta ve öğretim liseyi Türkiye'de bitirdim. Daha sonra üniversiteyi Adana'da Çukurova Üniversitesi'nden mezun oldum. Bu noktada tam 2008 yılında Work and Travel deneyimi yaşadım. Amerika'ya aslında ilk o zaman gelmiş oldum. Orada bir Amerika'yı keşfetme şansı bulmuş oldum. Sonrasında ülkeme tekrar dönerek hem okulumu bitirdim, evlendim ve iş hayatına başladım. Türkiye'de bir ilaç firmasında ilk etapta satış temsilcisi olarak göreve başladım. Yaklaşık 12 yıl boyunca aynı firmada iş hayatıma devam ettim ve bunun nihayetinde öncelikle satış temsilcisi olarak başladıktan sonra şirketin bütün satış kademelerinde görev yaptım. En son işimi bırakırken satış direktörlüğü pozisyonunda işimi tamamlamış oldum. Bu Amerika fikri hangi yıllarda ilk oluştu? Aslında ben Work and Travel'ı bitirdikten ve Türkiye'ye döndükten sonra... O günden beri acaba bir gün Amerika'ya nasıl gider fikri vardı aslında. Kesinlikle vardı. Daha sonrasında dediğim gibi hep erteliyorduk aslında ve bu süreç içerisinde evlendim ve bir kızım dünyaya geldi. Daha sonrasında sağ olun, teşekkür ederim. Daha sonrasında son 2-3 yıl yani bundan 3 yıl kadar önce tekrardan eşimle beraber konuşup Amerika'ya yerleşme, daha farklı daha farklı kültürleri tanıma, kızımın farklı eğitimleri alıp dili yerinde öğrenmesi gibi birçok şeyi burada halledebilmesi açısından. İlkokula burada başlaması. Evet, aynen öyle. Onlar için burayı tercih ettik. Aslında eşimle beraber ilk konuştuğumuzda Avrupa olabilir mi gibi birçok şey aklımızdan geçti ama hem eşim hem ben daha önce Work and Travel programını yaptığımızdan kaynaklı aşinalık vardı. Tabii 2008 yılından bahsediyorum. O zamandan bu zamana bayağı Amerika'da değişmiş ister istemez. O zaman nereye gelmiştiniz? O zaman New Jersey'de ben aynen Wildwood'daydım. Daha Türklerin daha çok olduğu bir yer. Aynen. Tabii o da büyük bir şanstı benim için. Belki Amerika'yı sevmemde büyük etkisi vardır diyebilirim. Hem Türk popülasyonu orada fazla. Aynı zamanda New Jersey'de turistik bir yerde. Yaşadığım yer Mersin olduğu için oraya da çok benziyordu. Dediğim gibi dönerken yani Work and Travel programını bitirirken aklımda tekrardan Amerika'ya gelme fikri hep vardı. O zaman araştırmaya başladığınızda vize türlerine herhalde ilk baktınız. Hangi vizeyle gelebiliriz, nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz? Şöyle evet aslında yine hani Mersin'e yakın iklim ve yaşayış açısından yakınlığı olması bakımından Florida hep aklımızda vardı. Miami biraz aslında tekrar ben buraya keşif açısından geldiğimde belirlediğim bir lokasyon olmuş oldu. Tabii ilk etapta burada hangi vize türüyle nasıl uzun bir şekilde kalabiliriz? İlk etapta bunları araştırmaya başladık. Birçok şey vardı. İşte ilk etapta B1, B2 vizesinin olması gerekiyordu. Bir ön fizibilite çalışması yapabilmek açısından. Biz odağımızı B1, B2'ye vermiş olduk. Tam B1, B2 süreci biliyorsunuz o tarihlerde hep uzun randevu süreleri oluyordu. Aslında o bizim biraz şansımız oldu. Çünkü o tarihlerde biz Amerika'da nasıl kalabiliriz, kızımız eğitimini nasıl burada devam ettirebilir, uzun bir şekilde nasıl yaşarız onu planlamaya başladık. Bize aslında en yakın şey E2 olarak ön plana çıktı. Biz de E2'yi nasıl yapabiliriz? Bunda atılması gereken adımlar neler? Nasıl... O zamanlar tabii yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Kendiniz bir iş kurmayı düşünüyorsunuz. Ben ilk etapta dediğim gibi normal ilaç firmasındaki işimi tamamlayıp Türkiye'de tarım sektöründe faaliyet gösteren Denge Tarım'la beraber tanışıncaya kadar aslında aklımda tamamen kendi işimi burada kendim yapabilmek vardı. Fakat sonrasında daha farklı işler biraz gelişti. Aslında bir Florida ziyaretiniz oldu o arada tam. Evet. Bundan bir yıl önce. Şöyle Aralık 2022'de ben dediğim gibi zaten o süreç zarfında MDT Denge Tarım ve oranın sahibi Sayın Atakan Atalay'la tanışma fırsatı bulmuştum. Ve beraber bir yol arkadaşlığı yapma kararı almıştık. Ve ben aslında sektörü tamamen tarım üzerine düşünüyordum.
Daha sonra buraya geldim, bir ön fizibilite çalışması yaptım dediğim gibi. Nerede yaşarız? Ya da işte tarım alanında burada hangi eyaletler daha ön planda? Ya da geldiğimizde hangi yerden başlamak, sektörel anlamda hangi yerden başlamak daha önemli bizim için? Bunları toparlayabilmek açısından Aralık 2022'de bir 3 haftalık bir ziyaret gerçekleştirdim. O da tam benim böyle aslında Florida'ya ziyarete geldiğim Evet. zamana denk geldi. Burada da yüz yüze, Evet. daha öncesinde zaten görüşmüştük online Evet. ama burada da yüz yüze tekrar konuşma imkanı Aynen sağladı. öyle. Orada da böyle vize türleri üzerinden tekrar geçerken aslında siz E2 yatırımcı düşünürken biz E2 yönetici vizesinin sizin için daha iyi olabileceğini orada konuştuk. Kesinlikle. Bu da aslında böyle çok bilinmiyor. Yani hani E2 yatırımcı vizesi olarak biliniyor ama aslında yatırımcının dışında yönetici ve özel çalışan statüsünde de E2 alınabiliyor. Evet. Burada E2 yönetici vizesi Türkiye'deki bir kişi veya bir şirket Amerika'ya yatırım yaptığında birisini yönetici olarak atadıklarını anlayabilen vize. Bunu orada sizinle değerlendirmiş olduk. Aynen Bu öyle. aslında sizin için ekstra bir avantaj sağladı. Sizin direkt kendi yatırım yapmanızdan Benim hiç aklımda yoktu aslında Muhammed Bey. Yani sizin orada bana ışık tutmanız ve yol göstermeniz benim buradaki işlerimin müthiş şekilde kolaylaşmasını sağladı. E2 yönetici vizesinin size daha cazip o gün gelmesinin sebebi neydi? Şimdi şöyle E2 Manager yani E2 Manager olarak geçen bu vize türünün şöyle bir avantajı var. İleride çalışmış olduğunuz şirketin size sponsor olup Green Card'a girebilme seçeneği. Yani kendi statünüzü kendi çalışmış olduğunuz yerde EB3 olarak değiştirme şansınız var ve bu da aslında Amerika'ya gelen birçok insanın aradığı bir şey ve zor olan bir durum. Aslında hep aldığımız bir soru E2 Green Card'a gidiyor mu? Yani E2 otomatik bir şekilde bir Green Card'a gitmiyor ama Green Card alabilmek için bir şirket sponsorluğunda ilerlenebilir diyoruz. Tabii bu sponsor kendi şirketimiz olabilir mi? İkinci soru geliyor. İşte burada aslında E2 yönetici olduğu zaman buraya aşmak mümkün. Eğer siz o şirkette herhangi bir şekilde ortaklığınız yoksa sadece yönetici olarak çalışan statüsünde geliyorsanız şirket sizi zaten çalışan olarak vize almış ve çalışan olarak da sponsor olabilmiş oluyor. Böylece hem E2'yi aynı şirketten almış oluyorsunuz hem de EB3 Green Card sürecini aynı şirketten devam ettirebilmiş oluyorsunuz. Yani E2 yapan arkadaşların en büyük yaşadığı problemlerden bir tanesi E2'yi sürekli uzatma zorunda kalmaları ve aynı zamanda burada sponsor şirket bulmaları. Fakat bizim yapmış olduğumuz bu çalışmada biz zaten kendi şirketimiz içerisinde çalıştığımızdan kaynaklı bize direkt olarak şirketimiz sponsor olmuş olacak. Yatırım açısından da burada hani neye yatırım yapalım bazen zor olabiliyor. Hani burada Türkiye'deki bir şirketin aslında Amerika'ya açılma süreci birazcık daha sizin açınızdan elinizde hazırda bir ürün olmuş oldu. Onun sadece satışına odaklanmış oluyorsunuz. Şöyle zaten ben Aralık ayında buraya geldiğimde bu araştırmaları 3 farklı şekilde yapmaya başladım. İlk etapta lojistik firmalarıyla bir görüşme gerçekleştirdim. Özellikle ürünler nereden geliyor, nereye gidiyor, buradaki iş hacmini onlara soraraktan. Aslında Miami'yi tercih etmenizde herhalde bu da var. Kesinlikle Çünkü öyle. liman kenti olması. Evet yani Mersin Port, biz Mersin'de faaliyet, yani daha doğrusu main ofisimiz Mersin'de, MLT Denge Tarım olarak. Mersin Port'tan Miami Port'a direkt olarak zaten shipler mevcut. Bu çok önemli bir avantaj bizim açımızdan. Onun haricinde dediğim gibi ilk etapta lojistik firmalarla görüştüm. Oradan bir ön fizibilite çalışması yaptım. Sonra buradaki bayilerle ve çiftçilerle beraber bir yere geldik. Ve aslında 3 aşağı 5 yukarı ben Aralık'ta geldiğimde tekrar Türkiye'ye döndüğümde plan programımız bir şekilde hazır olmuş oldu. Evet, çok güzel. Burada böylece hem hazır ürünü olan bir firmanın Amerika'ya açılma sürecinde rol almış oldunuz ve satışa odaklanmış oldunuz. Yatırım maliyeti görece diğer yatırımlara göre daha kolay olmuş oluyor. Çünkü zaten üretim olan bir şeyi buraya taşıdığınız için aslında kendi ürünlerinizi zaten getirmiş oluyorsunuz. Farklı bir şeye yatırım yapmanız gerekmemiş oluyor. E2 yönetici vizesinde de hani birazcık süreçle alakalı tabii yatırımcı bilindiği için bir farkı yok, var mı yok mu diye düşünülebilir. Sağladığı avantajlar açısından hiçbir farkı yok. Siz başvuru yaptığımız şirkette çalışma izni elde ediyorsunuz. Eşler istedikleri yerde çalışabilecekleri serbest çalışma iznine kavuşmuş oluyorlar. Aynı süreyle veriliyor. Amerika içerisinde 2 yıl oturum şeklinde, konsolosluktan 5 yıl şeklinde. Aslında bu açıdan düşündüğünüz zaman böyle bir imkan varsa hem yatırım kolaylığı açısından hem de EB3 Green Card sürecine giderken farklı bir şirkete ihtiyaç duymaması açısından yatırımcıya göre biraz daha avantajlı bile diyebiliriz aslında. Kesinlikle öyle. Ben şöyle desteklemek isterim sizi. Aslında insanların buraya gelip işte hangi işi yapacağımız
soru işaretiyle karşı karşıya kalmasındansa burada aslında halihazırda bir işiniz olmuş oluyor. Ben de hani Sayın Atakan Atalay'la tanışmadan önce, MDT denge tanımı tanışmadan önce işin aslı birçok sektörle alakalı araştırmalar yaptım. Tabii bunu burada Amerika'ya geldikten sonra işte bazılarının gerçekten iyiye gittiğini, bazılarının kötüye gittiğini gördüm. Fakat burada geldiğinizde işiniz hazır olmuş oluyor. Bu çok büyük bir avantaj. Sizin de zaten üzerinden geçmiş olduğunuz gibi aslında çıkış noktası E2 ile E2 Manager arasında çok büyük bir fark yok. Aslında mantık olarak çok aynı. Hatta bunun şöyle bir güzelliği var. Sizi EB3'e götürebiliyor. Bu noktada çok büyük avantaj. Aynen. Peki bu süreçte hani başvuru sürecinde Amerika için de statü değişikliği şeklinde bu süreci yönettik. Bu süreçte ne bileyim yaşadığın stresli, zorlu anlar olmuştur. Bu süreçte girmek isteyenlere veya bu süreçte olanlara yani tavsiyeleriniz var mı dikkat etmesi gereken hususlar açısından? Muhammed Bey kesinlikle çok haklısınız. Tabii ki de insan bütün Türkiye'deki konfor alanından çıkıp Amerika gibi bir yerde yeni bir hayata, yeni bir iş tecrübesine atılmış oluyor. Bu çok büyük bir aslında soru işareti baktığınızda. Özellikle ben 41 yaşındayım ve 41 yaşından sonra bu tarz şeyler yapılır mı diye Türkiye'de çok olumsuz geri dönüş aldım aslında ama insan kafasına koyduğu şeyi belli bir noktada çocuğu için birçok kişi kesinlikle zaten videonun başına söylemiş olduğum gibi asıl amacımız yeni kültürlerle tanışmak, çocuğumuza farklı bir eğitim ve dili yerinde öğrenme şansı sunabilmekti. Bu açıdan aslında bizim için çok önemliydi. Dediğiniz gibi birçok aslında psikolojik anlamda insan burada zorluk yaşıyor. Fakat şöyle söyleyeyim, siz de buradayken özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü zor anlarımızda hem siz hem de sizin deneyimli avukat arkadaşlarınız bize çok destek oldu. Birçok problemle karşılaştık aslında, yaşamsal anlamda da karşılaştık. Fakat günün sonunda baktığınızda güzel bir yere gitmiş olması işin insanı bir noktada motivasyonunu yükseltebiliyor. Olumlu bir sonuç elde ettikten sonra güzel anılar kalıyor geriye. Kesinlikle. Yani o zorlukları aştıktan evet, sonra. ya bazen işte olacak mı, nasıl olacak? Çünkü şöyle bir durum var. Aslında biz 6 ay içerisinde tamamladık bütün prosesimizi. Fakat daha öncesinde tamamlanabilir. Fakat bizim seçmiş olduğumuz sektör birçok Amerikan regülasyonuna uygunluk gerektiren şeyleri vardı. Mesela lisans alınması gerekiyordu, ürünlerimizi register etmemiz gerekiyordu. Bu noktada hem federalden hem state'ten gerekli lisansların olması gerekiyordu. Bu işler biraz zaman aldı aslında. Normalde 6 aydan daha kısa sürebilir. Fakat biz yanlış ve eksik bir şey yapmamak adına, adımlarımızı daha düzgün atabilmek adına bir 6 ay içerisinde bütün prosesi tamamlamış olduk. Sizin şirket aslında siz gelmeden önce kurmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle, doğru söylüyorsunuz. Aralıkta ben geldiğimde sizinle yapmış olduğumuz toplantı neticesinde biz kararımızı zaten vermiştik. Hangi işe yapacağımızı, nerede yapacağımızı belirlemiştik. Ocak ayında, 1 Ocak itibariyle biz şirketimizi kurduk. Ben tabii o sırada tekrar Türkiye'ye dönmüştüm. Şirket kuruldu, yaklaşık bir ay biraz belki geçti. Daha sonrasında ben Şubat ayının sonunda da tekrar Amerika'ya işlerin başına geçmek üzere geldim. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür bizi misafir ediyorum. ettiğiniz için Ben hem de teşekkür bu ederim. Her zaman faydalı bilgileri verdiğiniz için. Ben Umarım teşekkür bu ediyorum. bilgiler bu süreçte olan yeni kişilere yol gösterir. Çok teşekkür ediyorum. Gerçek anlamda dediğim gibi az önce hem psikolojik hem bütün tecrübelerinizi aktardınız bize. Umarım biz de çok teşekkür bir ediyoruz. sonraki şeye Green Card aldıktan İnşallah. sonra ayrı bir video çekeriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Peki. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Herkese selamlar.